Şimdi elimde gördüğünüz kitap bana ait. Buna ben okuyacağım, ben not alacağım, ben öğreneceğim. Kısacası her şeyi ben yapacağım. Çünkü bunun basit bir sebebi var. Bu kitap benim ve bana fayda sağlaması önemli. Bu kitap birileri rahatsız etmediği, birileri başıma üşüşmediği sürece sorunsuz biçimde hayatıma devam edebilirim. Böyle bir örnekle başlamak istedim. Çünkü size buna çok yakın bir şeyden bahsedeceğim. GZT 10.10'da Afrika'nın petrol gelirlerinden kimlerin fayda sağladığını konuşacağız. Emin olun, fayda sağlayanlar Afrikalılar değil. Neyse, başlıyoruz. Öncelikle Sahra Altı Afrika'da önemli miktarda petrol üreten 5 ülke olduğunu söyleyelim. Nijerya, Angola, Gabon, Ekvator Ginesi ve Kongo Brazzaville. Bu ülkeler günde 300 binden fazla varil petrol üretiyor ve buna rağmen bu konuda herhangi bir fayda elde etmekten çok uzaklar. Özellikle petrol fiyatlarının fazlasıyla yükseldiği bu günlerde Afrika petrolü dünyanın dört bir yanındaki büyük şirketlerin, ülkelerin yeni ilgi odağına dönüşmüş durumda. Bu büyük şirketler kıtayı ucuz petrol çıkartmak için dünyanın en umut verici yeri olarak görüyorlar. Afrika petrolünün yüksek kalitesi rafine edilmesini nispeten ucuz hale getiriyor. 1990'dan bu yana petrol endüstrisi Afrika'daki arama ve üretim faaliyetlerine 20 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Ancak çoğu Afrikalı bu petrol sondajları ve yatırım akışından hiç fayda görmüyor. Bunun temel nedeni de doğal kaynak laneti şeklinde özetlenebilir. Afrika ülkeleri doğal kaynak laneti olarak bilinen ekonomik paradoks nedeniyle petrol ihracatından çoğu zaman ciddi zararlar görüyorlar. 1970 ile 1993 yılları arasına bakıldığında petrolü olmayan ülkelerin petrole sahip ülkelerden 4 kat daha hızlı büyüdüğünü net biçimde görülebiliyor. Petrol ihracatı bir ülkenin para biriminin değerini şişirerek diğer ihraç ürünlerini rekabetsiz hale getirir. Aynı zamanda iş gücü, ekonominin diğer sektörlerini tüketen petrol işletmelerine doğru akın eder. Böylece Gabon gibi bir ülkede günde yaklaşık 300 bin varil petrol çıkartılır ama verimli toprağa ve tropikal bir mevsime rağmen muz üretimi pek azdır. Çünkü halk çiftçilik yapmak yerine ölümcül madenlerde petrol aramayı tercih eder. Angola'nın başkenti ve aynı zamanda petrol endüstrisinin merkezi olan Luanda bunu başka bir örneği olarak karşımızda. Ülkenin aşırı yoksulluğuna rağmen burada lüks gökdelenler inşa ediliyor ve petrol şirketleri çalışanları daire kiralamak için ayda 15 bin dolar ödüyor. Luanda gurbetçiler için dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olabilir. Zengin ile fakir arasındaki fark dünyanın başka hiçbir yerindeki gibi değil. Petrol şirketleri ülkeye akın ediyor çünkü rezervleri açık denizde bulunuyor. Bu da örneğin Nijer deltasından daha güvenli sondaj yapılmasına izin veriyor. Öncelikle petrolden gelen paranın büyüklüğü dolayısıyla çok sayıda siyasetçinin fazlasıyla yozlaşabildiğini söyleyelim. Ülkelerin uzun vadeli refahına yatırım yapmanın yollarını aramak yerine bir gün sonu gelecek petrol zenginliğinden pay almak için rekabet eder hale gelen çok sayıda siyasetçi sayabilmek mümkün. Bu arada şu tespiti yapmakta fayda görüyorum. Devletler ülkelerini geliştirmek için vergilere ihtiyaç duyarlar. Böyle olunca da vatandaşlardan alınan vergilerden dolayı devlet hesap vermek durumundadır. Fakat Afrika'da vergi sistemi olmadığından devletlerin haklarına hesap verme yükümlülüğü de ortadan kalkıyor. Bana göre Afrika'nın gelişmesini engelleyen nedenlerden biri de tartışmasız biçimde bu. Hükümetler gelir vergisine bağımlı olmadığı için vatandaşların istediğini yapmak zorunda kalmıyormuş gibi hissediyor. Bu nedenle satılan petrolden elde edilen gelir halkın
herhangi bir noktasında da fayda sağlamamış oluyor. Batılı ülkeler ve Afrika arasındaki ilişkiyi biliyorsunuz. GZT'nin birçok içeriğinde bundan detaylıca bahsetmiştik. Afrika'daki petrol söz konusu olduğunda Batı tabii yine karşımıza çıkıyor. Burada petrolü sömüren, Batı'nın sığındığı en güçlü liman ise şu: Afrika'nın tüm sorunlarının kaynağı buradaki yolsuzluklar deyip kenara çıkıyorlar. Bazı yerel liderler haksız yollarla elde edilmiş kazançla ülke dışına kaçıp bu paraları Batı bankalarında saklıyor. Batılı hükümetler de petrol boru hatlarından güvenli bir şekilde aktığı sürece bu tür suistimalleri görmezden geliyor. Bu durumda hem batılı ülkeler hem de yerli işbirlikçileri bu hırsızlıktan sorumlu tutulmalı. Ancak bu sorumluluk gerekliliğine uyan kim var dersiniz, hemen söyleyelim. Maalesef kimse. Afrika'nın petrol kuşağı esas olarak Gine Körfezi'ne bitişik ülkelerdeki batı kıyısı boyunca uzanıyor. 2000 yılından bu yana yeni keşfedilen petrol rezervlerinin 1/3'ü Afrika'da gerçekleşti. Dünyanın enerjiye en aç iki ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, petrol üreten bölgelerde etki alanlarını belirlemek için bir yarış halinde. Batılıların aksine Çinli petrol şirketleri kıtadaki her türlü altyapı projesine milyarlarca dolar akıtıyor. Bu da Çin etkisinin daha yoğun hissedilmesine neden oluyor. Fakat yapılanların yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Petrol zengini Afrika ülkeleri maalesef altyapı ve gelişmişlik açısından bakıldığında hala taş devrinde yaşıyor. Norveç'in petrol ve ekonomiye olan ilişkisini bilirsiniz. Petrol yataklarına sahip diğer ülkeler bunun gelirlerini ötede beride harcamaya yönelirken Norveç, petrol ve doğal gaz gelirlerini dev bir devlet fonuna yatırmaya devam ediyor. Oldukça yüklü bir maddi derinliğe sahip hale gelen bu fon, ülke için resmen dev bir güvenceye dönüşmüş durumda. Suudi Arabistan ve Rusya'nın ardından dünyanın en büyük 3. petrol ihracatçısı olan Norveç, servetinin büyük bir kısmını şu anda yüzlerce milyar dolar aşan Ulusal Emeklilik Fonu'nda tutuyor. Fonun önümüzdeki 10 yılda yaklaşık trilyon dolar seviyesini rahatlıkla aşması, Norveç dışındaki hisse senetleri ve tahvillere yatırım yapması bekleniyor. Kendi halkının geleceğini düşünen bu fona Gelecek Nesiller Fonu da deniyor. Norveç yaklaşık 5 milyon nüfusuyla küçük, homojen bir ülke konumunda. Keşfedilen petrol servetini ihtiyatlı bir şekilde yönetecek kurumlara zaten sahipti. Petrol sektöründe onlarca yıldır faaliyet gösteren Nijerya bile muhtemelen Norveç modelini adapte edemeyecektir. Dünyanın en büyük 10. rezervine sahip petrol zengini bir ülke olsa da 206 milyon nüfusu ve yüzlerce farklı etnik grubuyla heterojen bir ülkeden bahsediyoruz. Ülkedeki petrol rezervlerinin çoğu kırsal Nijer deltasında yatıyor. Nijer deltasındaki halk ise neredeyse taş devrinde yaşıyor. Mangrove bataklıklarındaki küçük adalarda, bambu kulübelerde ömür tüketiyorlar. Köylerin çoğu sadece tekne ile ulaşım mümkün. Petrol zenginliğinin çok küçük bir kısmı bölgeye aktarılıyor ve yerel insanların istihdamı son derece yetersiz. Bu durum sivil huzursuzluğa ve kanunsuzluğa da yol açmış oluyor. Yani sahip olunan asetlerle rahatlıkla refaha dönebilecek bir süreç, işlerin istendiği gibi gitmemesi nedeniyle tam tersine dönebiliyor. Delta'daki küçük çaplı çatışmalarda bile yılda ortalama 1000 kişi can veriyor. Geceleri petrol boru hatları deliniyor ve günde 100.000 ila 200.000 varil petrol çalınıyor. Bu çalıntı petrol gerilla gruplarına silah olarak geri dönüşmüş oluyor. Afrika'nın petrol üreten diğer ülkeleri de farklı durumda değil. Ekvator Ginesi, ülke maskesi takan bir aile şirketinden ibaret. Dünyanın kapalı ülkelerinden biri olarak neredeyse cezaevi gibi. Diğer bir örnek ise yılda 13 milyar dolardan fazla ham petrol ihraç eden zengin bir ülke var karşımızda.
Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla $8.000 ve Afrika ortalamasının hayli üstünde. Fakat şöyle bir detay var. Gabon'un zenginlikleri halkın cebine değil, Fransa'nın doymak bilmeyen gırtlağına akıyor. Birçok batılı ülke Afrika'yı herhangi bir hukuki dayanağı olmadan sömürmeye devam ediyor. Ülke içerisinde yahut Afrika'da bunu dile getiren herkes ise bir şekilde görevinden alınıyor. Afrika Birliği'nin ABD elçisi Ganalı diplomat Dr. Arikana, 2009'da Fransa'nın sömürge vergisi almayı bırakması yönünde verdiği rapor sonrası Emmanuel Macron tarafından görevden alınmıştı. Aynı durum petrol söz konusu olduğunda da fazlasıyla geçerli. Yani Afrika'daki petrolün Afrika tarafından kullanılmadığı gerçeğini dile getiren herkes için susturulmayla başlayıp çok daha ağır noktalara gidebilen birçok sorunlu süreçten bahsedebiliyoruz. Yani Afrika'daki petrolün Afrika tarafından kullanılmadığı gerçeğini dile getiren herkes için susturulmayla başlayıp çok daha ağır noktalara gidebilen birçok sorunlu süreçten bahsedebiliyoruz. Batı ve Afrika'nın içindeki Afrika düşmanları buraya zarar vermeyi bırakmadıkça kıtanın güvenliği ve refahından bahsedebilmek neredeyse imkansız desek sanırım yanılmış olmayız. Şimdi elimde gördüğünüz kitap bana ait. Buna ben okuyacağım, ben not alacağım, ben öğreneceğim. Kısacası her şeyi ben yapacağım. Çünkü bunun basit bir sebebi var. Bu kitap benim ve bana fayda sağlaması önemli.